Çift yarık deneyi kuantum mekaniğinin simge deneyidir. Fotonun ya da elektronun hem dalga hem parçacık gibi davranabildiğini göstermesiyle 20. yüzyıldan bu yana kuantum fiziğinin felsefi ve teknik tartışmalarının merkezinde yer aldı. Bugüne dek kullanılan matematiksel çerçeve Englert eşitsizliği üzerinden kuruluyordu. Şekilde gösterildiği gibi bu eşitsizlik V kare artı D kare birden küçük eşittir formülüyle ilişkilendirilir. Burada V görünürlük dalga özelliği, D ise yol ayırt edilebilirliği yani parçacık özelliği olarak tanımlanıyordu. Ancak bu formülasyonun önemli bir eksiği vardı. Faz tutarlılığı, koherans açıkça hesaba katılmıyordu. Stevens Teknoloji Enstitüsü'nden iki araştırmacı bu eksikliği gidermek üzere bir makale yayınladılar. Makale Physical Review Research dergisinde bir yıl süren yoğun hakemlik sürecinin ardından Temmuz 2025'te basıldı. Araştırmacılar ikili girişim düzenekleri için klasik eşitsizliği bir eşitlik formuna taşıyorlar. V kare bölü gamma kare artı D kare eşittir 1. Burada gamma sistemdeki koherans faktörü. Yani artık dalga parçacık ilişkisini geometrik olarak elips denklemi üzerinden tanımlar hale getiriyorlar. Bu özellikle iki yol arasındaki faz farkının rolünü doğrudan görünür kılıyor. Eğer yollar arasındaki faz farkı sabitse ve bozulma yoksa gamma 1'e eşit. Sistem tam tutarlı ve net girişim deseni oluşuyor. Bu durumda foton dalga özelliğini baskın biçimde gösteriyor. Faz uyumu bozuldukça gamma 1'den küçükse girişim deseni silikleşiyor. Yol ayırt edilebilirliği D büyüyor. Belirli bir eşiğin ötesinde girişim tamamen yok oluyor ve sistem parçacık davranışı sergiliyor. Bu çerçeve neden sorusunu cevaplamıyor. Ama nasıl sorusuna çok daha nicel ve net bir yanıt veriyor. Çalışmanın sadece kuramsal yönü değil, kuantum görüntüleme uygulamalarıyla da bağlantısı var. Özellikle tespit edilmeyen fotonlarla görüntüleme teknikleriyle bağ kuruyorlar. Burada nesneye çarpan fotonlar ölçülüyor. Onlarla kuantum dolanık olan eş fotonlardan bilgi elde ediliyor. Bu sayede nesneye hiç dokunmamış fotonlarla görüntü inşa edilebiliyor. Yani yeni matematiksel çerçeve bu süreci doğrudan denklemlerle açıklamaktadır. Şekilde gördüğünüz denklemde T, nesnenin geçirgenliğini, alfa ise hizalama ve optik kayıpları temsil ediyor. Tabi bu yaklaşım üzerinde bazı çekinceler ve tartışmalar da mevcut. Bu katkının önemli olduğunu kabul etmekle birlikte şunu vurgulamak gerekir. Eşitlik şimdilik yalnızca iki yollu girişim düzenekleri için geçerli. Çok yollu genelleme açık bir problem olarak bırakılmış durumda. Koherans ölçümü gamma'yı deneysel olarak güvenilir şekilde ölçmek zordur. Farklı fiziksel sistemlerde farklı yöntemler gerekir. Çalışma kuantum görüntüleme uygulamalarıyla bağ kursa da şu aşamada asıl yenilik kuramsaldır. Laboratuvar ölçümleri ve prototip teknolojiler henüz başlangıç aşamasında. Bu çalışma neden foton hem dalga hem parçacık oluyor sorusuna cevap vermez. Ama hangi koşulda dalga, hangi koşulda parçacık gibi davranıyor sorusuna daha tutarlı bir matematiksel yanıt getirmektedir. Bu makale dalga parçacık ikiliği konusunda yaklaşık 80 yıldır eksik olan bir unsuru yani faz tutarlılığını doğrudan formülasyona eklemiştir. Sonuçta fotonun dalga mı parçacık olduğuna karar veren şey gözlemin kendisi değil, gözlemin faz uyumunu bozma derecesidir. Bu yaklaşım kuantum bilgisayarlar, kuantum sensörler, radarlar ve özellikle kuantum görüntüleme teknolojileri için yeni ufuklar açabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu son söz değil, daha çok çerçevenin netleşmesi. Önümüzdeki yıllarda hem teorik hem deneysel tartışmalarla olgunlaşacak.